Birbirimize verdiğimiz bir söz vardır ortağımla. Biz bu yola çıkarken kimseyi kandırmayacağız. Kimseyi aldatmayacağız. Bizi çok aldatan, kandıran olabilir ama biz bu düsturumuzdan, bu söz verişimizden hiçbir zaman için taviz vermeyeceğiz. Şu ana kadar 138 ülkeye dokunmuşuz. Avrupa ve Amerika. İhracatımızın yaklaşık %60'ını bu bölgeler oluşturuyor. Avrupa'nın en büyük üretim firması biziz şu anda. Başka sektörlerde çalışmış ama parası olup bu işi yapmak için çantayla, parayla gelip bana mal ver diyen çok insan oldu. Ve işini severek yapacaksın, inanarak yapacaksın, kendine güveneceksin. Belki bugün kazanmayabilirsin. Sen düz bir çizgide gidersen zaman sana kazandıracaktır. İsmim Nurhan Irmak, Denizliliyim. 1970 Nisan ayında doğdum. Küçüklüğümden beri bir büyük şehirde yaşama hayalim vardı. Yani yapacaksam işte büyük iş yapayım, büyük şehirde olayım. Bir gün İstanbul'a gezmeye gelmiştim. Akrabam buradaydı. Onunla konuşurken de yanına çok sevdiğim bir abimiz geldi. Şu an öldü kendisi, Allah rahmet eylesin. İşte neredesin, ne yapıyorsun falan. İşte buradayım dedi. Kendime bahsettim. O da zaten çalıştığım firmanın da buradaki bir uzantısıydı. Ya dedi biz böyle de bir fuarcılık firmamız var. Burada çalışır mısın falan diyerekten. Ne iş yapacağımı bile sormadan peki dedim çalıştığım yerle bağımı kesip İstanbul'a taşındım. 1994 senesinde. Şu anda ilk şirkette kurucu ortağım olan Mehmet Bey ile tanıştım. Bir fuarcılık demek şeydi, organizasyonculuk. Bize bir konu verirlerdi. O konu üzerinde işte araştırırdık dergileri, gazetelerden falan firmalar bulurduk. O konuda hangi firmalar var, sektörde kimler var? Onlardan randevu alıp onlara giderdik. Gayrimenkul konusu olsun, işte kapı pencere fuarları, işte av silah fuarları, tekstil makineleri, bir sürü konular olurdu. İşte mermer makineleri ve ekipmanları diyerekten de. Gayet de başarılıydık Mehmet'le beraberdi. Yani o zamanlar biz tam bir ekip olduk. Ama işte bizim şanssızlığımız 99'da da yine orada bir krize rast geldik. Şirkette bayağı bir sıkıntıya girince de orayı kapatma kararı aldılar. Şirketin bir tane minibüsü vardı. Dedik minibüsü bize verin, tazminatlarımıza çıkartın. Minibüsün parasını oradan düşelim, geri kalanı bizi ödeyin, biz yolumuza bakalım. En son çevremiz medikal üzerineydi. Oradan devam etme kararını aldık. 2000 yılında şirketimizi kurduk. İstanbul'da İstoç diye bir yer var biliyorsunuz, toptancıların olduğu bir yer. Orada en ucuz olabilecek bir yer bulduk. Böyle çok üst taraflarda şeylerde, üst bloklarda ki oraların kiraları çok ucuzdu. Çünkü neden? Bütün dükkanlar boş, kuş uçmaz, kervan geçmez noktalar doğrular. Ne kadar paramız varsa ortaya koyduk. İnanır mısınız? Muhasebeciler şimdi firma kurarlarken böyle bir taslak hazırlarlar. Onu bile kendimiz hazırladık ki muhasebeciye fazla para vermeyeyim diyerekten. Bir aylık kirasını verdik ama ikinci ay verecek para yok. Ya mutlaka bir şeyler yapıp salıp satmamız lazım ki o para çıksın. Tabii bu arada evlerimizin geçimlerini hiç onu söylemiyorum bile. Öyle bir macerayla başladık. Medikal firmamızda aldığımız, sattığımız ürünler vardı. Bu işte ultrason jeli olsun, röntgende kullanılan kimyasallar vardır. Developer Fixer diye geçen. Yine o firmaya gittik. Dedik ki işte bize işte 200'er koli, 300'er koli neyse ürünü vereceksiniz. Biz bunu oturttuğumuz çevremize satacağız. Onlardan işte ödemelerini alacağız, size getireceğiz. Var mısınız? Peki dedi, destek olurum dedi kendisi de. O şekilde başladık yani. İşte bir sene sonunda artık dedik biz üretime başlayabiliriz. Ultrason jeliyle üretime başlama kararı aldık. Markamız Konix. Bir anlamı yok. Yabancı marka imajı olup hani ihracat planlarımızda olduğu için daha böyle belki kolay oturtup kulaklara aşina hale getiririz diyerekten de Konix oldu. İstoç'ta artık bize yetmez oldu. Sanayi bölgesine taşınmamız lazım. Yine 2 diye bir bölge var. Orada bir yer tuttuk 180 metrekare. Kazan siparişi vermeden önce işte ufak çaplı küçük variller diyeyim. Orada işte üzerini kapak yaptık. Kapağın üzerine bir motor oturtturduk. Seyyar karıştıraraktan bir dolum makinesi ayarladık. İşte böyle doldurmaya çalışıyoruz. Ama onun evveliyatında tabii marka elimizde ya bizim. Fason yaptıracağımız ve piyasaya da bunu mutlaka duyuracağımız bir nokta bulduk. İşte oraya fason önce yaptırmaya başladık ultrason jelimizi. Ufak ufak denemeler yapmaya başladık. Sağ olsun o anda da orada bulunduğumuz bölgede bize çok yakın bir kimya firması vardı ham madde satan. Oradaki arkadaşlar bize çok yardımcı oldular. İşte emeğimizi gördüler, gayretimizi gördüler falan. Çok yardımcı oldular. Bu şekilde de işte üretim başlamış oldu. Ve o günlerde de bu gazetelerde şeyler vardı, zayıflama cihazları veriliyordu. Bu cihazı getiren birileri bizi buluyorlar. İşte diyorlar, aradılar bizi. İşte ultrason jeli almak istiyoruz.
Biz de tabii hemen dedik gelip görüşelim. Gittik kendilerine bir toplantı yaptık. Dediler ki işte bizim şöyle bir projemiz var. O zaman tabii tirajlarda yüksek gazetelerde. Zayıflama cihazı vereceğiz. Nasıl olacak? İşte bu zayıflama cihazının çalışması için insan bunu vücuduna bağlanınca mutlaka bir ultrason jeli kullanması lazım. Bunu dediler bize verebilir misiniz? Tamam. Ambalajları nasıl olacak? İşte ölçüleri konuştuk, adetleri konuştuk falan. Yanılmıyorsam o zaman için söylediler adet bize 10.000 tane falan başlangıç. Tabii küçük emellerdi onlar ama tabii biz Mehmet'le bir yandan seviniyoruz, bir yandan diyoruz ki biz bunu nasıl yapacağız? Ofise gelene kadar bile 3 defa telefon geldi bize. Her seferinde arıyorlar. İşte sayı 20.000 oldu. Diyoruz hallederiz, sıkıntı yok. Bir daha telefon geliyor. İşte 30.000 oldu, 50.000 oldu. Neyse geldik Mehmet'le ofise oturduk. Biz o küçük varillerle o firmanın bütün isteklerini zamanında verdik ve hiç mağduriyet yaşatmadık kendilerine. Konix markası birçok yere yayılmış ve duyulmuş oldu. Sonra dedik yani bu iş böyle olmuyor. Biraz daha makinemizi çoğalttık. İşte kompresörler falan derken biz de artık böyle yavaş yavaş sanayiciye soymaya başladık. İlk ihracatımızı 2004 yılında Arnavutluğa yaptık onu da. Turkuaz 6 ana kategoride üretim yapıyor. Bunlar ultrason jeli, medikal jeller dediğimiz grup, birinci grubumuz. İkincisi yine hastanelerin kullandığı antiseptikler ve dezenfektanlar üretiyoruz. Reçetesiz satılan OTC dediğimiz bir ürün gamımız var. Burada burun ürünleri, saç ürünleri gibi ürünlerimiz var. Cinsel sağlık grubumuz var. Bunun dışında kozmetikte küçük bir üretimimiz var. Üretimimizin %80'ini ihracat yapıyoruz. %20'si iç piyasa. Bunlarda da %55'i kendi markamız. Şu ana kadar 138 ülkeye dokunmuşuz. Bunların 110 tanesi sürekli repete dönen ülkeler. Ağırlıklı bölgemiz Avrupa ve Amerika. İhracatımızın yaklaşık %60'ını bu bölgeler oluşturuyor. Ama onun dışında Şili'den Japonya'ya kadar, Özbekistan'dan Güney Afrika'ya kadar coğrafyada iş yapıyoruz. Medikal jeller en büyük ihracatımız. Bunun içerisinde işte ultrason jelleri, lubrikant jeller ve dezenfektanlar var. Biz ultrason jelinde Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz. Dünyada da ilk 3'e girebilecek büyüklükte olduğumuzu şu anda hesaplayabiliyoruz. 2006 artık fuarlar büyümemize bizim iğme katınca diğer iki doktor ortağımızla zaten önce bir tanışıklığımız vardı. Onlar da işte bizimle aynı ekibe katılmak istediler. Aramızda kararlaştırıldık. İşte farklı ürünleri de bünyemize kataraktan 1000 metrekare müstakil bir binaya taşındık. Ne ben ne de Mehmet. Bizler memur çocuklarıyız. Sanayiciliği bilmiyoruz. Tabiri caizse bir sanayiciliği kazandıklarımızı harcayarak yani bedel ödeyerek öğrendik. O yeni binanın bize kattığı artılar oldu. Müşteri portföyümüz biraz daha arttı. Avrupa'ya açılmaya başladık. Bir gün Amerika'dan birileri buldu bizi. Dediler ki işte steril ultrason jeli yapıyor musunuz? Bize işte numune gönderir misiniz? Gönderdik. Ürünlerimizi beğendiler. Tabii ürüne biz o zaman şimdi kalite sertifikası CE almıştık. Avrupa'da o ürünü satmak için o CE belgesi yeterlidir. Ama Amerikalı müşteri sordu bize FDA'niz var mı diyerekten. Biz dedik FDA'miz yok. O ürünle alakalı öyle bir test istiyor ki o testi Türkiye'de yapılabilecek bir yer bulamadık. Amerika'dan bir danışman firma bulmuştuk. Onlar bize Michigan Üniversitesi'nde bir profesörü buldular ve hiç unutmam o gün ödediğim rakamı saati $500'dan çarpı 24 saat çarpı 3 gün yani toplam 72 saatlik biz bedel ödedik ve o ürünün belgesini aldık. Bize bir yazılı cevap geldi. Dediler ki biz o projeyi durdurduk. Bizim için öyle bir hüsran oldu ki o olay. Tabii biz dedik ki madem biz belgeyi aldık bu belge boşa gidecek hali yok. İşte FDA'den sonra işte lubrikantlar başladı ürünü olarak. Ultrason jeli kapasitelerimiz arttı. İşte fuarlar, yurt dışı seyahatler, gidip gelmeler, müşterilerin bize gelmesi derken ihracat bir ivme kazanmaya başladı. Bu antibakteriyel el temizleme jelleri vardır. Tabii onun da o zaman biz Sağlık Bakanlığı'na gene uygun şekilde bütün belgelerini aldık. İlk üreticiler haline geldik. Hatta o zaman için o Biostel belgeler vardı. O belgeler Türkiye'de kimsede yok. O belgeler bizde vardı. 2009 senesinde de bir domuz gribi meselesi yaşadı Türkiye biliyorsunuz. Domuz gribi olunca da Türkiye'de tabii yurt dışıyla bizim bağlantımız var ya, biz bir 2 ay öncesinden falan böyle bir salgının çıktığını ve bu ürünün olmazsa olmaz bir ürün olacağının sinyallerini aldık. Hemen tabii gittik şişe yapan, ambalaj yapan firmalara. Onlarla bağlantı yaptık. Hemen siparişler verdik. Riske girdik esasında yani. Ama o dönemde Avrupa'dan özellikle Fransa'dan öyle müşteriler yakaladık ki yani hiç kimseye çalışmadan biz devamlı gece gündüz belki 24 saat oralara mal gönderir hale geldik. Hatta bir keresinde hiç unutmam bir uçak dolusu
malı Fransa'ya göndermiştik. El dezenfektanlarından. Domuz gribinden sonra da o taşındığımız 1000 metrekare bina da artık bize yetmez oldu. Ve Beysan Sanayi Sitesi denen bir yer vardır. Oraya geçtik. Orada 5000 metrekare bir yer tuttuk. Biz kuruluşta falan da birimize verdiğimiz bir söz vardır ortağımda. Biz bu yola çıkarken kimseyi kandırmayacağız. Kimseyi aldatmayacağız. Bizi çok aldatan, kandıran olabilir ama biz bu düsturumuzdan, bu söz verişimizden hiçbir zaman için taviz vermeyeceğiz. Çok büyük bu hani firma evlendirmeleri yapan M&A firmaları vardır. Onlardan bir gün telefon geldi. Ortağım Mehmet'i aramışlar. İşte böyle biz sizi takip ediyoruz. Sizi hazırlasak işte ortak olur musunuz veya firmayı satar mısınız? Mehmet de demiş ki tamam demiş, olur demiş. Bizim aramızda şöyle bir şey vardır. Hiç bugüne kadar bozmadığımız. Onun sözü sözümdür. Sözüm de sözüdür. Yani doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Hep arkasında mutlaka dururuz birbirimizin. O konuda taviz vermeyiz. Neyse geldiler. İşte tanıştık, konuştuk, incelediler bizi. 2016 yılıydı. Daha kurumsal olmak için karar verdik. İşte firmalarla karşılıklı görüşmeler yapıldı. En sonunda da işte AK Portföy'le de karar kıldık. İyi ki de onlarla karar kılmışız. Dubai'deki fuardayım. Stand önünden böyle Çinliler falan geçiyor. Ağızlarına maskeler, bir şeyler. İşte korona bir şeyler söyleniyor. Pandemi falan. Meğer adamlarda birkaç ay önceden beri varmış bu tedbirler. O yüzden maskeli geziyorlarmış. Ben orada anladım. Tabii yine domuz gribi 2009'dan bir tecrübemiz var ya. Hemen oradan Mehmet Bey'i aradım. Dedim Mehmet böyle bir sıkıntı başlıyor yine. Bak burada böyle bir durumlar var. Yani biz de maske falan taktık burada. Hemen dedim sen gene böyle bir ambalajlar, şişeler falan siparişleri ver ki bir hazırlık yapalım. Dezenfektan yine. Tabii olur mu olmaz mı falan derken yine sağ olsun biraz hazırlık yapmış kendisi ben gelmeden de. Geldikten sonra tabii müthiş bir patlama. İşte müşteriler geliyor, gidiyor, konuşuyor falan. Artık tam kriz noktası. Hiç unutmam bir gün yine Beysan'dayız. Her gelen müşteri mesela veya ziyaretçiye gelen, kapıdan içeri giren herkes kayıt altına alınır. 250 kişi kayıt alınabilmiş kişiyle biz birebir görüşmüşüz. Ama artık öyle bir hal aldı ki bizde. Dezenfektan istiyor. Yani öyle bir şey ki adam Avrupa'dan çıkmış gelmiş tanımadığımız bir insan. Elinde parayla geliyor, çantayla geliyor. Sabahın 8-9'unda Norveç'ten, Finlandiya'dan ben sizden ürün almak istiyorum. Ya siz kimsiniz, sen kimsin? İşte ben oradan geldim hemen ödeme yapayım, bir şey yapayım sizden mal alayım. Tamam da yani bir kapasite var, bir üretim var. Çünkü öyle olunca ham maddeler sıkıntıya girdi, alkol teminleri sıkıntıya girdi, ambalajlar, şunlar bunlar. Çünkü müthiş bir operasyon. 2 kişiyle başladığımız yolculuğumuzda şu anda yaklaşık 250'ye yakın kişiler olarak da bir aile haline geldik. Tabii bu gurur verici. Ben insan diyorsun ki yani şimdi 250 çalışan ya az da olsa, öz de olsa alın teriyle çalışmak bence her zaman en güzel şeydir. Bir söz vardır da doğru sarsılsa da yıkılmaz diyerekten de. Ben o söze gerçekten inanırım. Dediğim gibi işini severek yapacaksın, inanarak yapacaksın, kendine güveneceksin. Belki bugün kazanmayabilirsin ama mutlaka sen düz bir çizgide gidersen zaman sana kazandıracaktır. Hayallerimiz vardı. Hep büyük bir fabrikamız olsun. İşte Avrupa'da önde gelen bir firma olalım, büyük üretici olalım diyerekten de. Hayal vardı ama hayalin peşinde koştuk ve oldu yani. Ve şu anda da gerçekten özellikle ultrason jelip altını çizerek söylüyorum bunu. Avrupa'nın en büyük üretim firması biziz şu anda. Ve Avrupa'daki bütün bilinen markalar, ülke sayabilirim. Hepsi bizden çıkar. 250'ye yakın ürün çeşitimiz var. Burası Ar-Ge merkezi. Son 3 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak kabul edilmiş, onaylanmış bir Ar-Ge merkezi. Burada 17 tane kimya mühendisi, kimyager, eczacı arkadaşımız görev yapıyor. Bizim ana beynimiz aslında burası. Bütün ürünlerimizin hem Ar-Ge'si hem Ürge dediğimiz ürün geliştirmeleri burada gerçekleşiyor. Ve buradan daha sonra üretim aşamasına geçiliyor. O yüzden burası bizim kalbimiz. İnsanlar ne olduğunu bilmediği için dezenfektan türü ürünlerin kendi hayatını kurtaracağını düşünerek saldırdılar tüm dünyada aslında. Bu da ciddi bir talep patlaması oluşturdu şirketimizde. Kapasitemizi birdenbire çok zorlayan, %200, %300'lere kadar zorlayan bir şeyle karşılaştık. Başka sektörlerde çalışmış ama parası olup bu işi yapmak için çantayla parayla gelip bana mal ver diyen çok insan oldu. Ama tabii onlar geçiciydi. Biz mümkün olduğunca sektörü bilen, sektördeki insanlarla bu operasyonları yürütmeyi tercih ettik. Sektörde yani dünyada ilk sıraya ulaşmak birinci hedefimiz. Yine kendi ürün gamımızda özellikle Amerika'da yeni bir ofis açtık bu yıl Haziran ayında.
O pazarda çok büyümek istiyoruz. O pazarda belki ileride üretimi de bir kısmını orada yapmak, Amerika kıtasında yapmak istiyoruz.